Ders çalışmaya başlamak, bazen ne kadar zor olabiliyor değil mi? Hepimiz yaşamışızdır bunu. Kesinlikle. O ilk adımı atmak. Evet, neden bu kadar zor? İşte bugün tam da bu konuya, öğrenci motivasyonuna odaklanıyoruz. Farklı kaynaklardan yani akademik makalelerden tut uzman tavsiyelerine hatta beyin kimyasına kadar birçok yerden bilgileri derledik senin için. Hı hı. Amacımız ne? Bu biraz karmaşık görünen konuyu daha anlaşılır kılmak. Belki sana da bir ışık yakar kim bilir. Aynen öyle. Çünkü motivasyon dediğimiz şey sadece çok istiyorum demek değil. Çok daha derin. İçsel, dışsal etkenler falan. Tabii farklı türleri var, tetikleyicileri var, nasıl sürdürülebilir kılınır. Bunların hepsine bakacağız yani. Motivasyon neden önemli ve onu nasıl besleyebiliriz? Onu keşfedeceğiz birlikte. Harika. O zaman başlayalım mı? Motivasyon tek bir kalıba sığmıyor, değil mi? Kesinlikle değil. Mesela öz belirleme kuramı diye bir şey var. Diyor ki motivasyon dediğin şey aslında bir yelpaze gibi. Yelpaze nasıl yani? Şöyle düşün, bir uçta bir şeyi sırf yapmaktan keyif aldığın için yapıyorsun. Tamamen içinden geliyor. Buna içsel motivasyon diyoruz. Tamam, bu en ideali sanırım. Genellikle evet. Diğer uçta ise motivasyonun tamamen yokluğu var. Hani hiçbir itici güç yok. Amotivasyon deniyor buna. Anladım. Peki arada neler var, o gri alanlar? İşte orası ilginç. Mesela bir şeyi kişisel olarak değerli bulduğun için yapıyorsun. Ders belki sıkıcı ama senin uzun vadeli hedefin için önemli olduğunu biliyorsun. Hı hı, mantıklı. Ya da dış baskı veya suçluluk hissiyle motive oluyorsun. Yapmazsam olmaz, annemler ne der gibi düşünceler. Evet, bu çok tanıdık. Bir de en dış katman var. Sadece ödül almak ya da cezadan kaçmak için bir şey yapmak. Not için, aferin duymak için falan. Peki bu ayrım neden bu kadar önemli? Yani ne fark ediyor? Sonuçta iş yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Çok fark ediyor. Araştırmalar, mesela Harvard ve ekibinin 2021'deki geniş çaplı çalışması şunu net gösteriyor. Bir işi ya keyif aldığın için ya da kişisel olarak anlamlı bulduğun için yapıyorsan, Yani içsel motivasyon veya o değerli bulma durumu. aynen o zaman hem daha başarılı oluyorsun, hem kendini daha iyi hissediyorsun, hem de işler zorlaşınca pes etme olasılığın düşüyor. Daha ısrarcı oluyorsun. İlginç. Peki ya o dışsal motivasyon, hani ödül ceza? İşte işin ilginç yanı o. Dışsal güdüler yani not veya övgü için çalışmak, uzun vadede iyi oluş halini yani o genel mutluluk ve tatmin duygusunu düşürebiliyor. Ve performansa da sanıldığı kadar olumlu etki etmiyor. Vay canına. Yani sürekli not peşinde koşmak aslında ters tepebilir. Bir nevi motivasyon sıfırsa yani amotivasyon durumunda zaten sonuçlar genelde olumsuz oluyor. Anladım. Demek ki olay sadece not almak değil, o işi neden yaptığını bilmek, içinde bir anlam bulmak. Kesinlikle. Uzun vadeli hedeflerini kendine hatırlatmak, içindeki o açlığı, o başarma isteğini, hani drive derler ya, onu bulmak çok kilit. Peki bulduk diyelim o nedeni. Sonra motivasyonun gelmesini mi bekleyeceğiz? Hayır, işte orada stratejiler devreye giriyor. Motivasyonu beklemek yerine onu aktif olarak destekleyebiliriz. Hatta davet edebiliriz. Nasıl mesela? Pratik öneriler var mı? Olmaz mı? Pek çok kaynakta tekrar eden şeyler var. Mesela gözünde büyüyen o kocaman görevi küçük yönetilebilir parçalara ayırmak. Evet, bu hep söylenir. İşe yarıyor mu gerçekten? Yarıyor. Çünkü her küçük adımı tamamladığında beynin bir başardım sinyali alıyor. Bu da devam etme isteğini arttırıyor. Günlük, haftalık planlar yapmak, yaptıkça üstünü çizmek de benzer bir etki yaratıyor. O tamamlandı hissi motive edici oluyor yani. Aynen öyle. Bir de Pomodoro gibi teknikler var. Duymuşsundur. Evet evet, kısa süre çalış, kısa mola ver. Hı hı. Bu da odaklanmayı ve zamanı yönetmeyi kolaylaştırıyor. Çalışma sonrası kendini ödüllendirmek de işe yarayabilir. Küçük bir şey bile olsa. Mesela bir bölüm dizi izlemek gibi. Olabilir, neden olmasın. Ama tabii en önemlisi dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırmak. O telefon bildirimleri, sosyal medya. Evet, en büyük düşman. Maalesef rahat, düzenli bir çalışma ortamı yaratmak da çok önemli. Fiziksel ortamın etkisini küçümsememek lazım. Bazen de yalnız olmuyor sanki. Arkadaşlarla çalışmak. O da bir seçenek. Tabii odağı kaybetmemek şartıyla. Bir çalışma partneri bulmak, birbirini motive etmek iyi gelebilir. Ama dediğim gibi herkesin yöntemi farklı.
Deneyip sana neyin iyi geldiğini bulman lazım. Öğretmenlerin rolü ne peki bu denklemde? Ya akranlar? Öğretmenlerin etkisi çok büyük. Çalışmalar ve öğrenci görüşleri bunu net olarak ortaya koyuyor. Öğretmenin kişiliği, konuya hakimiyeti, geri bildirimi, kurduğu ilişki, bunlar motivasyonu doğrudan etkiliyor. Arkadaşlar ise biraz çift taraflı. Hem müthiş bir gaz verebilirler, motive edebilirler, hem de tam tersi odağını dağıtıp motivasyonunu düşürebilirler. Anladım. Dengeli olmak lazım o konuda. Peki stratejilerin ötesine geçelim biraz. İşin zihin yapısı boyutu nasıl? İşte orası da çok kritik. Hatta bazı kaynaklar diyor ki, motivasyondan daha kalıcı olan şey azim veya tutku. Yani o uzun soluklu, hedefe yönelik içsel ateş. Drive dediğimiz şey yine. Aynen. Bir de şu tartışma var. Disiplin mi daha önemli, motivasyon mu? Yoksa motivasyon zamanla disipline mi dönüşüyor? Evet, bu ilginç bir nokta. Ne diyor kaynaklar? Farklı görüşler var ama ortak kanı şu: başarabileceğine dair inancın, yani öz yeterlilik, hayati önem taşıyor. Yani ben bunu yapabilirim demek. Tam olarak. Çünkü davranışların inançlarını takip ediyor. Bir şeyi yapabileceğine inanmıyorsan ona göre davranman, yani başlaman, çabalaman çok daha zor oluyor. Beynimizin ödül sistemiyle de ilgili bu sanırım, değil mi? Dopamin meselesi. Kesinlikle. Sosyal medya, oyunlar gibi şeyler anında haz veriyor, dopamini kolayca salgılatıyor. Ama ders çalışmanın ödülü genelde daha uzun vadeli. O yüzden mi telefona uzanmak daha kolay geliyor? Tam olarak bu yüzden. Beyin kolayı ve hızlı ödülü seviyor. Buna alışınca sabır ve çaba gerektiren işler için motivasyon bulmak zorlaşıyor. Ama bunun da çareleri var. Ne gibi? Beynimizi kandırabilir miyiz? Kandırmak demeyelim de yönetebiliriz diyelim. Mesela kısa süreli dopamin detoksları. Teknolojiden biraz uzak durmak, hatta canının sıkılmasına izin vermek. Bu beynin ödül eşiğini biraz sıfırlayabiliyor. İlginçmiş. Başka? Çalışmayı daha ödüllendirici hale getirmek, tamamladığın her küçük adım için kendini takdir etmek, konuya bir bulmaca gibi merakla yaklaşmak, renkli kalemler kullanmak, notlarını güzelleştirmek bile fark yaratabilir. Sanki başkasına anlatacakmış gibi çalışmak. Anladım. Öğrenme sürecini bir oyuna çevirmek gibi biraz. Aynen öyle. Zorunluluktan çok öğrenme isteğiyle yaklaşmak. Bir de şu var tabii. Hani başta demiştik ya, dış baskıyla veya suçlulukla motive olmak. Evet, o ayıp olmasın motivasyonu. İşte onun ilginç bir ikili rolü var. Bazen çabayı artırabiliyor ama aynı zamanda kaygı gibi olumsuz duyguları da tetikleyebiliyor. Özellikle yaş ilerledikçe bu etki daha belirginleşebiliyor. Notlar da öyle. Hem motive edici hem de ciddi bir stres kaynağı olabiliyorlar. Evet, bu çok doğru. Tam bir denge işi aslında. Kesinlikle. Gördüğün gibi motivasyon gerçekten çok katmanlı bir konu. İçsel nedenler, dışsal faktörler, kullandığın stratejiler, fiziksel ve sosyal çevren ve belki de en önemlisi kendi zihin yapın, inançların. Hepsi birbiriyle sürekli etkileşim halinde. Bugün gerçekten pek çok farklı açıdan baktık bu konuya. Belki de çıkarılacak en önemli ders şu: tek bir sihirli değnek yok, herkes için çalışan tek bir formül yok. Asıl mesele senin için neyin işe yaradığını keşfetmek ve sana gerçekten anlamlı gelen bir neden bulmak. Çok doğru. O kişisel nedeni bulmak. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra sana bir soru. Motivasyonu sürekli zorlamak, iteklemek yerine onu belki de nazikçe içeri davet etmek için bugün deneyebileceğin ufacık minicik bir adım ne olabilir? Şöyle bir düşün bakalım.